YouTube Çanda Kurdan kanalının kıymetli takipçilerine merhaba. Başlamadan önce, sizden kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Bu videomuzun konusu, Vladimir Minorski'ye göre Kürtlerin kökeni. Hazırsanız başlayalım. Kürtlerin kökeni ve İslam öncesi tarihleri. Kürtlerin İran ulusları arasında sınıflandırılması dilbilimsel ve tarihi verilere dayanmaktadır. Bu sınıflandırma etnik öğelerin karmaşıklığını göz ardı etmemizi gerektirmez. İranlı tipi gözle görünür biçimde, yer yer değişiklikler gösterir. Kürtlerin doğudan, yani Batı İran'dan, batıya, yani Merkezi Kürdistan'a, yayılmış olmaları ihtimal dahilindedir. Bununla beraber Merkezi Kürdistan'da Kürtlerin gelmesinden önce benzer bir ad taşıyan Kardu adlı bir ulusun yaşamış olması ve bunların sonradan İranlı Kürtler ile karışmış olması da mümkündür. Milattan önce 2000 yılına tarihlenen iki Sümer tabletinde, Kardaka adlı bir ülkeye rastlamıştır. Bu ülke G.R. Driver'in Van Gölü'nün güneyinde gösterdiği Su halkının yanında bulunuyordu. Bitlis yakınlarında da Suy adlı eski bir kaleden söz edilir. Yaklaşık 1000 yıl sonra Tayglet Pileser Kurtiye halkıyla Azo dağlarında savaşır. Driver bu dağların günümüzdeki adının Hazo olabileceğini düşüncesindedir. Bununla beraber Kurtiye'nin okunu şu kesinlik kazanmamıştır. Herodot'ta M.Ö. 5. yüzyılda böyle bir ad geçmez. Ancak ona göre, Akhamanit İmparatorluğu'nun 13. eyaleti, Ermenistan'a komşu olan Paktike'yi de kapsar. Nöldeke ve Kiepert bu adı Bohtan ile ilgili bulmaktadırlar. Kısnofon'un M.Ö. 401 ila 400'de kaleme aldığı Onbinlerin Dönüşü adlı yapıt, Karduçoy, Kardaka adının tanınmasına yol açtı. Bu ülke Kentrites'in, yani Bota'nın doğusunda bulunuyordu. Bundan sonra bu ada Dicle'nin sol yakasında, Cudi Dağı yakınlarında sık sık rastlanır. Klasik yazarların yapıtlarında bu ad, Gorduene, Semitik K'nın yeniden üretilmesindeki zorluk yüzünden farklı yazılmaktadır. Aramilerde bu bölgeye Bet Kardu ve günümüzün Cazirat İbni Umar, yani Cizre, kasabasına da Kardu Gazaritası adı verilmişti. Ermeniler Kordud, Araplar da, Bakar'da, Kardai adını kullandılar. Yakut'un İbnül Esir'e dayanarak verdiği bilgiye göre, Bakar'da nahiyesi, Cizre'nin bir parçası olup 200 köyü kapsıyor ve Dicle'nin sol yakasında, sağ yakadaki Bazdaban'ın karşısında bulunuyordu. Salt bölgeyi tanımlamak için kullanılan bu ad daha sonra Müslümanlar tarafından unutularak yerini Caziratul İbni Umar, yani Ömeriye Ceziresi, Bohtan ve benzeri adlara bıraktı. Ermeni ve Araplara göre asıl Kardu çok sınırlı bir bölgeyi kapsıyordu. Gorduene eyaletinin sınırlarını kesin olarak bilemiyoruz. Ancak Gorduene'ye bağlı 3 şehir, Sareisa, Satalka ve Pinaka, yani Fınık Dicle kıyısındadır. Strabo'ya göre, Gordia'ya Or adı, Muş ve Diyarbakır arasındaki dağlık bölgeyi tanımlamak için kullanılırdı, ki bu oldukça ilginç bir savdır. Pekala, adları sonraki adlarda da yaşayan bu Kardukoylar kimlerdir? Hoi eki, Ermenice'deki çoğul eki hatırlatmaktadır. Bu da, Yunanlıların bu adı bir Ermeniden öğrendiği olasılığını güçlendirmektedir. Kısnofon'a göre, Kardukoyiler ne Kral Artaherhes'in ne de Ermenilerin egemenliğini tanıyorlardı. Milattan önce 1. yüzyılda 2. Tigranes, Gorduene'yi ele geçirdiğinde kralları Zarbiyenes, idam ettirmiştir. Milattan önce 115'te Gorduene kralının adı Manisarus'tu. Hübşümen'e göre, Gorduene yalnızca yüzeysel olarak Ermenileştirilmiştir. Aslında Kısnofon devrinde Dicle'nin kuzeyine yerleşmiş İranlı bir aşirete rastlamakta şaşılacak bir yön yoktur. Ancak elimizde Kardukoy'un etnolojisini aydınlatabilmek için adından başka bir veri bulunmamaktadır. Semitik dillerde bu adla benzerlik taşıyan kelimeler vardır. Akkad, Asurca'da Kardu, güçlü, kahraman, Karadu, kuvvetli olmak, ayrıca bu ad daha çok Asurca şekli Urartu, Uraştu ile tanınan, İbranice'de Ararat, Yunanca'da ise Alarodyoi, Kaldoi ve kimi zaman da Kaldaioi olarak adlandırılan Kaldi halkının adıyla ses benzerliği göstermektedir. Bu halk milattan önce 9. yüzyılın sonlarına doğru Ermenistan'da ortaya çıktı ve daha sonra Van Gölü bölgesinde 6. yüzyıla kadar süren güçlü bir krallık kurdu. 7. yüzyılda Ermenilerin gelmesiyle Kaldiler dağıldılar ve dağlara çekildiler. Ancak adları Van Gölü'nün kuzeyindeki bölgenin yer adlarında günümüze kadar geldi. Bizans döneminde Trebizond,
yani Trabzon, yakınlarındaki Kaldia, Kilat, Ahlat kasabası ve benzeri, Kaldi adının benzerlerine Kafkas dağlarının diğer yamacında da rastlanır. Gürcülere Kartveli ya da Kart-Ui adı verilir. Karduları ister Samilere ister yerli halklara bağlayalım, Antik Karduçoy topraklarının bugün Kürtlerin asıl yaşam alanlarından biri olduğu kesindir. Bu nedenle Kardukoy'un Kürt'le özdeş olduğu düşünülmüş ve bu görüş 20. yüzyılın başına kadar tartışmasız kabul görmüştür. Bir adım daha ileriye gidilerek Kürtler doğrudan Kaldua'ya bağlanmıştır. Reiske, Konstantine Porfiroginaitus hakkındaki açıklamasında, "Çaldi et kordi vel körti, gordia eidem," der. Benzer bir görüşe Pelörç'in yapıtının başlığında da rastlanır. Kürt ve Kardu kelimelerinin gövdeleri arasında bir ayrım yapılmasının filolojik gerekliliğine dikkat çeken M. Hartman, Nöldeke ve Weisbach'ın yaptıkları araştırmalar, soruna yeni bakış açıları getirmiştir. Bu araştırmacılar ve aynı zamanda klasik yazarlar tarafından, medyada ve Persiya'da Kurtoyoy, Ciirti olarak adlandırılan halkın Kürtler olabileceği ileri sürülmüştür. Bu varsayım, Fars bölgesinde Sasaniler devrinden beri yaşayan birçok Kürt aşiretinin varlığıyla doğrulanmıştır. Kürt ve Kardu adları arasında belirgin bir fark bulunmakla birlikte, bu farklılık Ciğirşilerin, yani İranlı Kürtlerin, Antik Kardu'nun yerleşim alanı olan Zakros dağlarının batısındaki topraklara, Kuzey Suriye'ye ve Anti-Toroslara, yani Güneydoğu Toroslara, nasıl yerleştikleri sorusunu yanıtsız bırakmaktadır. Bu sorunun yanıtlanabilmesi için ciddi araştırmalara gerek vardır. Öncelikle Med ve Perslerin fetihleri İranlı halkların büyük ölçüde yer değiştirmesine yol açmıştır. Asagartiya halkından bir bölümün göçü bu duruma örnek verilebilir. Asıl yurdu Sistan olan bu halk Asur döneminde Medya'ya göçmüştü. Darius devrinde ise başkentleri Asur düzlüğündeki Arbela'daydı. Darius, Sagartiyalıların önderi Sitrantahma'yı burada idam ettirmiştir. Sitrantahma'nın bir sütun kayalıklarına oyulu portresi, Kürt özellikleri göstermektedir. Milattan önce 220 ila 171 arasında Roma, Seleucid ve Bergama kralları arasındaki savaşlarda Ciğirşili paralı askerlere rastlanır. Koriv eyaleti örneğinde olduğu gibi 7. yüzyıl Ermeni coğrafyasında çok ilginç bir geçiş durumu gözlemlenebilir. Adontz'a göre, Koriv, Korti-i'den türemektedir. Boğa'daki Korti-X, Kürdün Koroti, si demektir. Tıpkı Atredi'nin Atropaten halkı anlamına geldiği gibi Faustus Bizantinus döneminde Koriv Salmas yakınlarında küçük bir nahiyeydi. Bir eyalet olarak Koriv, Culamerg'den Cazirat İbni Umar'a dek uzanıyor ve şu nahiyeleri kapsıyordu. Korduk, Üç Kordri, Aitoang, Aigark, Madollo, Orsirauk, Karatuni, Cahuk ve Küçük Albak. Zamanla bazı değişiklikler oldu. Faustus'un Antik Gorduene yerine adlarını sıraladığı Korduk, Kordikeç ve Temorih bölgelerinden Korduk, Korçeyh'in bir nahiyesi halini aldı. Temorih ise yukarı, orta ve aşağı olmak üzere 3 nahiyeye ayrılan Kordrih'in içinde eridi. Hübşümen, Kordrih ile Kartoya'yı birbirinden ayırmak taraftarıdır. Ancak M. Hartman ve Nöldeke tarafından yapılan dilbilimsel ayrım bozuk ve melez formların varlığını dışlamaz. Nöldeke ise üçüncü bir isim grubunun varlığından bile söz eder, Arami dilindeki Kartavaye, acaba Arapçadaki Kartaviya mı? Gerçek Kürt anlamına gelmektedir. Böylece Arap istilasının başladığı devirde Kürt, çoğul ekrat, terimi İranlı ya da İranlılaştırılmış aşiretlerin birçoğunu tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştı. Bu aşiretlerden bazıları o bölgenin yerlileri Kardu, Alki, Elk'in başkent olduğu bölgede Temori, Sason'un Hoy nahiyesinden Kadetay, Fırat dirseğindeki Ortaye, bazıları Sami kökenli ve bazıları da Ermeniydi. 20. yüzyılda Kürtler arasında, İranlı bir unsurun varlığı ortaya çıkarılmıştır, bunlar Goran, Zaza grubu. Birçok bölgede, yeni gelenlerin politik hakimiyetine dayanan toplumsal bir tabakalaşma belirmiştir. Süleymaniye'de, Savuçbulak'ta ve Şakaklara boyun eğmiş olan Küresinlilerin görüldüğü Kotur'da. Sistematik araştırmalar sonucu Kürt öğesi ile örtülmüş olan ve bütünlük görüntüsü veren, eski halkların izleri keşfedilebilir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. YouTube Çanda Kurdan isimli kanalımıza katıl ve süper teşekkür bölümleri ile destek olabilirsiniz. Esen kalmanız dileğiyle. Çanda Kurdan